Ölmekten değil de bir şeyden çok korkuyorum. Gerçeği anlatamadan ölmek ve tarihe bir vatan haini olarak geçmek. Bense bütün kavgalarında tek sermaye olarak kendi başımı koydum. Beni Lawrence'e benzetmeyiniz. Bir paşama da ek olarak yer vermek istedim. Muhteşem 5 paşamız dışında Mustafa Mümin Aksoy, Gavur Mümin lakaplı paşamız 1911 yılında Beylerbeyi Yedek Subay Okulu'ndan mezun olduktan sonra Balkan Savaşı'na katılıyor. Edirne ve Çatalca'da görev alıyor. Daha sonra Çanakkale Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı Doğu cephesinde mücadele veriyor. İzmir'in işgalinden önce 1920 yılına kadar İzmir Jandarma Alay Komutanlığı görevinde bulundu. Yunan işgallerine karşı İzmir ve çevresinde örgütlenen Türk istihbarat teşkilatlarında görev aldı ve önemli faaliyetleri oldu. Mustafa Mümin'in Kuvayi Milliye lehinde istihbarat faaliyetlerini yönettiği dönemde dayısı Hacı Hasan Paşa işgalci Yunan yönetimiyle uyum içinde çalışmış, hatta bunun için maaşı 5 kat arttırılmıştı. Dayısının da yardımıyla İzmir'de görevini sürdürmüş ve işgalci Yunan güçleri lehine çalışan Türk subayı gibi görünmüş. Yunan Yüksek Komiseri Steriyadis ve İşgal Kuvvetleri Komutanı Zafirios'un güvenini kazanmış, dönemin Türk sosyal yaşamında yeri olmayan şapka takmıştır. Bundan ötürü çevresinde kendisine gavur ve hain mümin lakapları takılmıştır. O dönem İzmir halkı tarafından vatan haini olarak görülen Mustafa Mümin tüm bunları Yunan İşgal Kuvvetleri karargahından aldığı istihbarat raporlarını Ankara hükümetine ulaştırmak için yapmış. Yeğeni Naci Sadullah Danış'ın aktardığına göre Teğmen Mustafa Mümin'in büyük taarruz öncesi Ankara hükümetine istihbarat topladığı Türk Milli İstihbarat'ın Ankara'daki merkezine sızmış Alaşehirli bir kişinin bir Girit muhacirinin Türk birisinin Yunan kuvvetlerine ihbar etmesi üzerine yakalanmış ve tutuklanarak Yunanistan'a cezaevine gönderilmiştir. Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndan sonra cezaevine bir süre sonra da Rusya esir kampına gönderilmiş. Türk Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan esir mübadelesinin ardından Yunan Başkomutanı Nikolas Trikopis'e karşılık 5 Nisan 1923 tarihinde Türkiye'ye dönmüştür. Türk Lawrence diyorlardı kendisi. Ben bir Lawrence sayılmayı şeref değil zul addederim. Yani İngiliz kapitalistleri için çalıştı. Bu yönde casus olarak ayrılıkçılık yaptı. Bense casusluğumu kendi memleketimin milli kurtuluş kavgası hesabına yaptım. Lawrence o adi hizmeti yaparken altınlarla oynuyordu. Bense bütün kavgalarında tek sermaye olarak kendi başımı koydum. Beni Lawrence'e benzetmeyiniz. Bu bana vatan hizmeti görürken kazandığım nefret kadar haksız bir hakaret olur. Kurtuluşu için ölesiye öldüresiye dövüştüğüm İzmir'de yüzüme bile tükürenler oldu. İtiraf edeyim ki tükürükler çarpıştığım cephelerde yediğim kurşunlardan daha fazla acı ve ıstırap verdi bana. Ama ne yapayım ki o sırada içeride bulunduğum durum ve şartlar gerçekteki durumu açıklamama engeldi. Ölmekten değil de bir şeyden çok korkuyorum. Gerçeği anlatamadan ölmek ve tarihe bir vatan haini olarak geçmek diyor Albay Mustafa Mümin. Tüylerim diken diken oldu okurken bile. Albay rütbesiyle tayin olduğu Hakkari'ye giderken zatürreye yakalanmış. Daha sonra vereme dönüşen hastalık sonucu 24 Ocak 1948'de hayatını kaybetmiştir. Dikkatinizi çekmek istediğim önemli noktalardan biri bu paşaların aynı okullardan yetişmiş olmasıdır. Yani Osmanlı'nın askeri okullarından. Okulların çöküş dönemindeki Osmanlı'nın eğitime verdiği önem sayesinde kurtuluş çaresi olarak uzun süreç sonunda başarılı olduğunu yetiştirdiği subaylar sayesinde kanıtlamış oluyor ki bu da eğitimin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Paşaların yetenek temelleri öğrencilik yıllarından gelmiş olmalıdır ki bu başarılar tesadüf olamayacak kadar mümkün ve sonuçları bilimseldir. Hiç kuşkum yok ki bu komutan veya paşaların her biri birbirinden kıymetli ve her biri birbirinden daha vatanseverdir. Zafere ulaşma yolunda birbirlerinden farklı yöntemleri olabilir. Zafere giderken tercih ettikleri yol veya inandıkları kişiler de farklı olabilir. Fakat sonuç aynıdır. Yüce Türk milleti için bağımsızlıktan başkası söz konusu değildir. Başka milletlerin esareti altına girmek Türkler için hazmedilemez ve kabul edilemezdir.